İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün gündelik hayatın sıkıcılığı, hayatın anlamsız gelişi üzerine konuşmak istedim. Hakikat yolu öyle bir yoldur ki, yani kendine uyanma süreci öyle bir süreçtir ki, dünyevi olanın, görünen ve algılanan her şeyin illüzyon olduğunun anlaşılması ve idrak edilmesi için hayattan zevk alınmadığı, dünyevi şeylerin sıkıcı geldiği bir süreç olması gayet normaldir. Eskiden bir sürü şeyden keyif alıyordum, bunlardan mutlu oluyordum. Artık bunlardan mutlu olmuyorum diyebilirsin. Bunun sebebi mutluluğunu dış koşullardan arındırman ve zaten mutluluk olan özüne, kendine, içine yönelmen içindir. Çünkü dünyevi olan ve algılanan her şey geçicidir. Fakat içinde daimi var olan o huzur, o mutluluk hep seninledir. O hep sendir. Sen mutlu olan, sen zevk alan, sen haz duyan biri değilsindir. Sen mutluluğun kendisisindir. Ve keşfedeceğin şey budur. Bu sebepten kendini dışındaki dünyadan bağımsız hissettiğin, dışındaki dünyadaki şeylerden keyif almadığın, zevk almadığın bir süreçte bulabilirsin. Hakikatin bilgisi, içindeki ışığın ışıması o kadar yüce bir şeydir ki, o öyle bir hazdır ki, içindeki Yaradan'ın sesi, o sessizlikten parlayan ses öyle bir haz verir ki, zaten bu algılananda hiçbir şey onunla yarışamaz, onun yanına gelemez. Fakat bu demek değildir ki dünyevi olan her şeyi bırakalım. Ya da hayatın içinde zevk aldığımız şeyleri bırakalım değildir. Böyle bir sürecin yaşanması normaldir. Fakat elbet her şeyin tekrar renkleneceği, hatta hiçbir zaman olmadığı kadar renkleneceği, tat vereceği bir dönem de gelecektir. Böyle bir süreç yaşanması gayet normaldir. Çünkü bu illüzyon çözülmelidir. Gerçek sanılan, gerçek zannedilen illüzyon olduğu ortaya çıkmalıdır. Ve tüm bu süreç bunun için yaşanmalıdır. Çünkü insan kendini bazen dünyevi mutlulukların peşinde, yapay ve geçici mutlulukların peşinde koşarken kendini oyalar. Oysa ki bölünmez mutluluk, bölünmez huzur zaten içindedir. İşte buna yönelmen için dünyada olan artık zevksiz görünmeye başlayabilir. Bu gayet doğal bir süreçtir. Gözlemlenmeli ve akışına bırakılmalıdır. Böyle yapıldığında elbet bu süreçte geçecektir. Fakat zihin burada devreye girebilir, ego devreye girebilir. Ve ben uyandım ve uyanmayanlar var. Ve ben artık bu hayattan zevk almıyorum. Dünyevi olandan zevk almıyorum diyebilir. Ben anlıyorum ve anlamıyorlar. Beni anlamıyorlar diyebilir. Bunu söyleyen yine egosal zihindir ve seninle arandaki en büyük perdelerden biridir. Burada bir uyanma hali değil, uyanmayı oynayan bir hal vardır. Ve bu uyanış sürecini yavaşlatır. Çünkü yine ayrılık vardır. Yine bir ben, bir de başkaları vardır. Eğer bu rüyadan uyanırsan, görürsün ki senin dışında hiçbir şey yok. Ve gördüğün, algıladığın, duyduğun her şey sensin. Üzerine bastığın toprak da sensin, soluduğun havada sensin. Sana karşı mücadele edenler de sensin. Birinin seni anlamadığını düşünüyorsan, o senin zihninin derinliklerinde hala kendini anlamadığını düşündüğünü gösterir. Birinin sana savaştığını görüyorsan, hala senin kendinle savaştığını gösterir. Ve birinin hakikati, Tanrı'yı, tüm bu varoluşu anlamadığını düşünüyorsan, bu hala zihninin derinliklerinde bildiğin bu hakikate şüphen olduğunu gösterir.
Bu da gayet normaldir. Zihin son derece güçlüdür ve bu hayatın gerçek olduğuna programlanmıştır. Çünkü oyun bu sayede vardır. Ve bu şüpheler derinde gizlenebilir. Yapılacak şey şüpheyi kökten silmektir. Fakat bunlar dışında yansımıyor olsaydı bunları görmek de mümkün olmazdı. İnsan nasıl ki kendini görmek için bir aynaya ihtiyaç duyar, içinde olanı bilmek için de dışında başkaları görünene ihtiyaç duyar. Yani sana, senin yansıtmalarına ihtiyaç duyar. O halde eğer birilerinin seni anlamadığını düşünüyorsan kendine sor. Ben hala nerede kendimi anlamıyorum? Ya da nerede kendimi anlamadığımı düşünüyorum? Ya da sadece sürekli bunu söyleyerek bu anlamama halini mi var ediyorum? Ortadan tüm ayrımları kaldır. Çünkü ayrımın kendisi illüzyondur ve tüm illüzyonlar buradan doğar. Dünyevi olandan zevk almıyorum. Ben çok ruhaniyim dediğinde bu da bir ayrımdır. Çünkü bir dünyevi, bir de ruhani yoktur. Tüm dünyevi olan, tüm algılanan da o ruhaniyetten doğmuştur. Her şey Tanrı'dır. Her şey ona bir ifade buluştur. Her şey onun bu hayatta form alması, şekil almasıdır. Soluduğun hava da odur. Bastığın toprak da odur. Karşında sana bakan da odur, konuşan da odur. İşte bu halde dünyevi kalmaz. Her şey o olur, oyun çözülür ve sen onun oyununun içinde sen olarak ifade bulanı izlemeye başlarsın. Gözlemcilik işte budur. Sen olarak algıladığınla bile özdeşleşmeyi kırmaktır. Bazen deriz ki ben artık bunu çözdüm. Sadece gözlemliyorum. Hiç karışmıyorum. Gözlemlemek, aktif olmamak, harekette olmamak değildir. Gözlemlemek bir şeylere karışmamak da değildir. Bunu yapan da egonun gözlemci rolüne girmesidir. Ben gözlemliyorum deyip kendini her şeyden ayrı bir yere koyduğunda yine yeni bir illüzyon başlatılır. Gerçek bir gözlem, sen olanı da bırakıp her şeyi film olarak gördüğünde ve hiçbir tarafta yer almadığında olur. Birisi sana küfür ediyorsa, ben gözlemliyorum, o bana küfür ediyor ve şu an çok kızgın biri demek gözlemcilik değildir. Küfür eden ile küfür edilen arasında hiçbir fark gözetmeksizin ikisini de dışından izleyebiliyorsan işte o halde filmi görürsün. Ve o halde burada küfür edilen de ne görmesi gerekiyorsa onu görür ve bir başkası yoktur. Karşısındaki öfkeli olan da sakinliğe kavuşacaktır. Çünkü artık her şey film algılanmıştır. İşte gözlemcilik, bu gözlerin arkasından kendi oturduğun yerden kendini beden zannederek dış dünyayı gözlemlemek değil, bu dünyanın bir film olduğunu idrak ederek bu filmi dışarıdan izleyebilmektir. Elbet kolay algılanmayabilir. Elbet pratiği kelimelerde olduğu kadar kolay olmayabilir. Ama yapılacak çalışma budur. Eğer yapılacak tek bir çalışma sorarsan, tüm bunun bir oyun olduğunu ve her şeyde Tanrı'yı görmektir. Başka yapılacak hiçbir pratik yoktur. Bazen bana sorarlar, bu görünen Atilla'ya, nasıl bu kadar genç yaşta, bu nasıl bir idrak? Elbette bu bana verilmiş bir lütuftur ama zannedildiği gibi çilesiz bir yol değildir. Ama bu görünen çocuk her şeyde Tanrı'yı görmüştür. Mutfakta kestiğin domatesde de Tanrı'yı görmek, soluduğun havada da Tanrı'yı görmek. Ve belki sana en sevmediğin şeyi yapanda bile Tanrı'yı görmek. Hayatındaki en zor durumda da Tanrı'yı görmek
En neşeli anda da Tanrı'yı görmek. Çünkü gerçek budur. Ve yapılacak tek şey gerçeğe sarılmaktır. Yol tektir. Hakikat yolu, uyanış yolu öyle bir şeydir ki Matrix'teki kırmızı hap mavi hap gibidir. Kırmızı hapı bir kere aldın mı artık geri dönüş yoktur. Yoldan çıkış yoktur. Geriye dönmek istesen de dönemezsin. Zaten bu istek de zihnin isteğidir. Fakat bu yolda giderken sağa sola bakıp oyalanabilirsin. Oysa yol, tüm yolların birleştiği o tek yol, Yaradan'dır ve Yaradan aşkıdır. Ve o senin içindedir. Duyduğun aşk kendine olacaktır. Gördüğün kendin olacaktır. O halde yapılacak şey o kadar basittir ki, kalbinde onun aşkını taşımaktır. O aşk her şeyi çözer, tüm illüzyonları ortadan kaldırır. Başka da bir pratik yoktur. Ama ben bunu hissetmiyorum. Biliyorum, bu hayat illüzyon. Biliyorum her şey Tanrı. Ama artık hissetmek istiyorum diyebilirsin. Bu his elbet gelecektir. Senin yapacağın çalışma, onu görmeye, onu bilmeye devam etmektir. Bunu yaptığında bir süre sonra bir pencere açılır ve o pencereden ışık dolar. Ve o halde görürsün ki tüm yaşadığın çile o muhteşem an içinmiş ve her şeye değmiş ve her şeyi sen istemişsin. Ve senin isteğin dışında hiçbir şey olmamış. Ve bu elbet olacaktır. Süreç sana bağlıdır. Görülecek basittir. Yapılacak basittir. Oyalanacak bir şey yoktur. Bildiğin gerçeğe sahip çıkmak gerekir. Her şey Tanrı'dır. Ve o halde sana istemediğin gibi davranan da belki Tanrı'dır. Belki senin keşfetmeni istemektedir. Kendini keşfetmeni istemektedir. Eğer dış dünyanda sana öyle davrananlar olmasaydı, evet ben uyandım, evet çözdüm diyebilirdin. Ama sana yansıtan her bir davranış ve duygu ile kendi derinliklerinde sakladığını görürsün. Ve bu işte şükür sebebidir. Bu oyunun güzelliğidir. Burada kelimeler ağzından dökülen bu adamın da elbet geçmişi olarak algılananında bir sürü böyle duygu yaşanmıştır. Anlaşılmadığını düşünmüş, anlatamadığını düşünmüştür. Bazen kızmıştır, bazen kırılmıştır. Bazen de küçük görmüştür. Bunlar dünyevi demiştir. Hakikatten, Tanrı'dan daha yüce bir şey yoktur. Bunun dışında hiçbir şey konuşulmamalıdır demiştir. Oysa bu zihnin oyunu değil midir? Her şey zaten Tanrı değil midir? Konu dünyevi olanı bırakmak değildir. Eğer dünyevi olanı bırakacaksan, dünyada işin nedir? Dünyada niye belirirsin? Bu filmin tadına varmak için belirirsin. O halde her şeyde Tanrı'yı görmektir sır. Ve dünyevi olanın da ondan var olduğunu bilmektir. Dünyevi olanda sorun yoktur. Sadece onu gerçek zannetmemek yeterlidir. Sorun dünyevi olandan zevk almak, dünyevi olanın içinde olmak değildir. Sorun dünyevi olanın gerçek olduğunu zannetmektir. Ortadan kaldırılacak illüzyon budur. Yoksa hayatı bırakmak, hayatın içinde olmamak değildir. Ve belki de son olarak burada bu kelimeler ağzından dökülen, bu Atilla olarak görünen adamın da bir hikayesine gitmek güzel olur. 22 yaşında tüm bu içindeki benden akanı aktarırken deftere, kafede yanında oturan 2 tane kadının börek yapışları kulağına gelir. Ve bir anda ben burada ne yazıyorum, bunlar ne konuşuyor der. Bunlar nasıl boş şeyler? Neden insanlar bu kadar boş şeyler konuşuyor? Bunların hiçbiri güzel değil der. İşte zihin bu kadar güçlüdür.
Sen ne kadar orada olursan ol, sen ne kadar o içindeki beni dinlersen dinle, hemen araya girip oraya bir kesik atacak şey bulur. Ve oyun böyle güzeldir. Ve bugün orada o düşünce, zihninde beliren ve belki de o düşünceye kapılan o çocuk, bugün burada değişmiş, dönüşmüş, yemek yaparken meditasyon yapmaktadır. Yani yemek onun meditasyonu olmuştur. Ve bugün eşine yaptığı yemeği nasıl yaptığını anlatmaktadır. Gayet keyifli, gayet eğlenceli. Ve her seferinde de bir gülümsemeyle o iki güzel varlığın o birbirlerine yemek yapışlarını anlatışı aklına gelir. Bugün buradaki adam bunlardan keyif alır. Yarın neyden keyif alacağı belli değildir. Bilinen tek şey, her şeyin Yaradan'a bir ifade buluşu olduğudur ve görünen daima değişecektir. Duygular daima değişecektir. Ve bugün burada konuşan adam, yarın yine değişecek ve belki bambaşka biri olacak, bambaşka şeylerden zevk alacaktır. Ama bildiğim bir şey vardır ki, bu kalpte o Tanrı'nın aşkı hep var olacak ve hep o içindeki benim parlamasına izin verecektir. Çünkü tek gerçek odur. Onun dışında, içindeki o yüce benin dışında bir gerçek yoktur. Ve o gerçeğin içinde de, o hakikatin içinde de hiçbir ayrım yoktur. Hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Ne madde ruhtan ayrıdır, ne sen gördüğünden ayrısındır. Her şey bir bütündür. Sınırları çizen egosal zihindir. Çünkü o bu oyunun gerçek olduğu fikrini sürdürmek ister. Ama bu yoldaysan, şu an buradaysan, şu an bu sözleri dinliyor isen ve bunlar kalbine işliyor ise, elbet bu illüzyon çözülecektir. Ve şu an hayat sıkıcı görünüyor ise, sadece gözlemle. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Mücadele etmeye gerek yok. Hayata renklerini geri getirmeye çalışmana da gerek yok. Onlar kendiliğinden zaten gelecektir. Olan tüm süreçler, yaşanan tüm duygular yaşanması gerektiği içindir. Sadece serbest bırakıp, rahatlayıp, kendini gözlemlemen yeterlidir. Yaşanan duyguda bir sıkıntı yoktur. Yaşanan süreçte de bir sıkıntı yoktur. Sen ona düşünce bağlama yeter. Sen tekrar oyuna kapılma yeter. Sen bir ayrımın olduğuna inanma yeter. Sen her şeyde o yüceliği gör yeter. Her şey kalbinizin isteklerine göre şekillensin. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler.